Şeyin içinde pişiyordu ki yağın. Annem falan görse kadıncağız üzülür. Çekmedim yani o derece. Gerçekten insan baktığında böyle hani gerçek olduğunu algılayamıyor. Güzel manzaraları yakalamak için en öne geçtim. Siz de rahat izlersiniz. Haydi, motorlardan biri mi bozuldu bakalım. Leonardo DiCaprio'nun ünlü ettiği Maya Beach. Gerçek olamayacağına inandığım karelerden bir tanesi. Yani daha heybetini görüyorsun dağların. İçine kadar gelebildik. Bugün çok duyacaksınız benden. Çok iyi, çok güzel, muhteşem, şahane. 3, 2, 1. Tayland'ın Phi Phi adalarından herkese günaydınlar ve o büyük gün artık geldi çattı. Sonunda hayalleri kurulan o dünyaca ünlü özellikle Maya plajının olduğu bölgeye Phi Phi adalarının aslında sadece bir ada olmadığını ve 6-7 farklı adayı bugün göstermeye başlıyorum. Sabah şu an saat 9. Erkenden kalktım. Bugün enerjim yerinde. Bir tur satın aldım. Bu tur beni sabah saat 10'dan akşam saat 7'ye kadar çok güzel yerler gezdirecek ve ben de size bunların hepsini anlatacağım. Birazdan gerçekten dünyada görebileceğiniz nadir coğrafyalardan bir tanesini inşallah elimden geldikçe göstereceğim size de. Hadi bakalım, iyi seyirler. Herkes erkenden kalkmış. Bir önceki bölümde gösterdim. Burada partileyenler sabah 5'e kadar partiliyor. Böyle işi gücü olan, tura gidip tabiatın keyfini çıkarmak isteyenler de erkenden kalkıyor. Zaten bütün yine bu gezinin detaylarını, nerelerde kalabilirsiniz, turları nasıl alabilirsiniz, buralara kadar gelmişken kesinlikle web sitesindeki yazıları okumanız için linkine kadar açıklamada vereceğim. Yolunuz Tayland'a veya Phi Phi adalarına da düşerse bu açıklamayı okumadan plan yapmayın. Çok işinize yarayacak. Acentenin olduğu yere gidiyorum. 9.45'te buluşacağız. Şöyle bir yerden biletimi aldım. Aslında iki farklı tekne vardı. Bir tanesi şu speedboatlar, bir de long tail dedikleri daha böyle lokal bir tekne oluyor. Bu speedboatla gitmeye karar verdim çünkü daha fazla yer görebiliyorsun ve diğer tekneyle gittiğin zaman buralar bir milli park bölgesi olduğu için zaten 400-500 bahta ekstra ödüyorsun. Böylece hem daha çok yer göreceğim hem de böyle biraz daha konforlu bir seyahat olacak. Arkadaş da bu. Are you ready? Can we go? Okay, let's go. Şöyle bir alana geldik. Bizi oturtuyorlar. Bilgi verecekler şimdi. Bak 10 dakika sonra gelecek tekne. Hemen şuradan bir kahve alayım dedim ve bu ülkede en sevdiğim şey her yerde fiyatların aynı olması. Hani kazıklanma demiyorum, dolandırılma, artık ben öyle düşünüyorum. Doğru bir tabir olacak. İhtimaliniz dahi yok. Allah'ım şuraya bakın, macera başlıyor. Düştük bir hayalin peşine. Az önce size bahsettiğim işte daha böyle otantik tekneler bunlar. Bunlara long tail diyorlar. Ben speedboat dediğimde sürat motoru olanı aldım. Buralar çok temiz değil yüzmek için falan da. Ama az sonra köpek balıkları bile görebiliriz. Şuraya bakın, hop başladık. Geldi tekne. Şimdi bununla başlıyoruz yolculuğa. İlk durağımız Maymun Adası'ymış. Maymunlardan uzak durun diyor. Olabildiğince ısırıyormuş çünkü. Böyle bir 30 kişilik ekibiz. Abi geldiğimiz yere bakın, böyle bir yerde yaşıyor maymunlar. Allah'ım şuraya bak. Harika. Çok iyi bir yer ya. Renkler o kadar güzel, suyun altı pırıl pırıl. Maymunların yaşadığı yer burası. Gidip bulacağım şimdi. Bir maymunun peşinde. Şuradalar. Bilerek çantalarımızı falan çıkarttılar. Çünkü maymunlar içine açıp ne varsa çalmaya çalışırlarmış. Her yerde olduğu gibi pek de yaklaşmayın diyorlar çünkü doğal ortamlarındalar. Üstüme atlamasın şimdi durduk yere. Bak bak. Saldıracak. Bunlar tam vahşi yalnız, bak arkadaki daha yaşlı. Bak bak nasıl şaşırıyorlar bak.
Çok çılgınmış. Atlayıverirmiş üstüne, o yüzden böyle mesafeli bir şekilde herkes duruyor. Tekneye döndük, peşimizden geliyor bak. Bu büyük olanlardan bir tanesi. Daha ormanın içinde bir sürü var ama çok duramayacağız, artık buradan ayrılıyoruz. 마침표 없는 dream I can't help falling in love Maybe I just wanna feel like you La 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 Next to me right here right now 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 밝아오는 아침이 약속할 만큼 난 너를 더 알고 싶어 Bir sonraki durağa gidiyoruz. Çok hızlı ya, 750'lik makine var, uçuyor resmen. Geldiğimiz yere bakın, bilmem ne lagunu burası. Filipinler'de de böyle çok yer gördüm. Bu daha büyük dağların olduğu bir alan. Ama tabii daha az var Tayland'da. Denizin rengine baksana, zümrüt yeşili. Çok güzel yani, film sahnesi gibi. Burada taş kafalı köpek balıkları varmış. Onları bulmaya gidiyoruz. Dediler ki yarım saat yüzün. Hadi bakalım, size suyun altını göstereyim. Hazır mıyız? 3 2 1 Hua! Get up on it and do Get up on it and do My channel's driving on it Don't see the online Get a little grip of my yeah Get a little grip of my ooh I'm shining without you so bright See me so bright Focus on me Focus on me Focus on me Focus on me eh, 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 eh. Adam gitti diyor, bak gitti diyor. Ulan benim dışında herkes gördü ya. Of. Bulamadık ama güzel de, heyecanı yine de bulmaya çalışmanın bile. Köpek balığı da köpek balığı dediler. Gördüm köpek balığını. 30 santim anca vardı. Böyle zeminden gidiyordu, küçücük bir şey. İyi pazarlamışlar. Suyun altı da fena değil ama çok daha iyi yerler var tabii ki. Şimdi buradan da ayrılıyoruz. Daha böyle ünlü bir yere götüreceğim sizi. Ama her şeye rağmen güzel. Yalnız şu turizmi görüyor musunuz? Yani işte bu kadar çok tekneden dolayı suyun altının tam netliğini göremiyorsun. Çünkü sürekli de motorlar çalıştığı için hareket ediyor zemin. Yine de çok güzel ama keşke bu kadar çok kalabalık olmasa. Şuraya bakın arkadaşlar. Yani fazla turizm, yani over turizm diyorlar ya, bu bayağı son yıllarda her yer için geçerli. Burası şu an onu yaşıyor. Yakında burayı da bitirirler, ben size söyleyeyim, 5-10 senesi var. Güzel manzaraları yakalamak için en öne geçtim. Siz de rahat izlersiniz. Lagünü dolaştık, şimdi buradan çıkıyoruz ama hiç kimse olmasa o kadar güzel bir yer ki aslında. Buradaki dağların karstik oluşumları da çok farklı, yani bana Vietnam, Filipinler, Laos taraflarını hatırlattı. Böyle mağaralar falan da var ama taşların bu sarkıtları falan da çok güzel. Ama herkesin söylediği tek bir şey var. Hani bu gerçekten artık turizm değil, bölgenin katliamı olmuş abi. Bu kadar tekne su altı tabiatını mahveder. Ve bunun bir parçası olduk biz de. Bilmiyorum yani, üzücü. Keşke böyle limitli sayıda insan alsalar. Bunu durduramazlar. Muhtemelen ya yasaklayacaklar ileride, Maya Beach'e yaptıkları gibi, ya da böyle gelecek
bir süre sonra anasını ağlatacağız her yeri yaptığımız gibi. I'm back, who's back, bitch? You ain't in a story. All you do is make people around you damn worried. I know it might sound just a little bit corny. Now I know where to stand. Don't even have a plan. Leonardo DiCaprio'nun ünlü ettiği Maya Beach. The Beach filmiyle izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Öyle ki burası 2018 yılında kapandı. Normalde bu teknelerin hepsi o koya da giriyordu ama sonra anasını ağlattıkları için su altının, doğanın, tabiatın turizme kapattılar. Şu anda biz bu coğrafyanın arka tarafından bir yerde kurulan şu platformlardan giriş yapacağız. Çünkü o koyun olduğu yer tamamen yüzmek dahi artık yasak olacak şekilde kapatıldı. Ve böyle bir turizm var burada. Sıramızı bekliyoruz. Şurada bir yer bulup girmemiz lazım. Akabinde bir 10 dakika falan yürüyeceğiz. Sıra bize geldi şimdi. Müsait bir yer bulduk. Girelim bakalım nasıl bir yer. Maya Beach. Hi brother. You should. Şu terliklerimizi veriyorlar. Sahilde yürüyüş yapacağız. 1 saat süremiz var. Bundan sonra Fethiye'de yok şöyle turizm var, yok böyle turizm var demeyeceğim. Buraları gördükten sonra gerçekten her yer tıklım tıklım, birçok yere gidemiyorsunuz, otel bulamıyorsunuz. O yüzden Tayland planı yapacaksanız özellikle Ocak, Şubat, Mart'ta kesinlikle ama kesinlikle her şeyinizi önceden planlayın. Yani ben bundan sonra bir yere gideceğim, yer bulamıyorum şu anda, o kadar söyle, o kadar kalabalık her yer. Zaten açıklamada her şeyi yazacağım dememin sebebi de bu. Hani ben yandım, siz yanmayın. Tekneler bu yapay plastikten yapılmış. Platformda sizi bırakıyor. Sonra buradan Maya Beach'e doğru yürüyorsunuz. Tabiat muhteşem ya. Doğada olmak insana çok iyi geliyor. Şu an burada her şeye rağmen çok mutluyum, biliyor musunuz? Özlemişim bu hissiyatı. Bak size söylediğim şey oldu. Girişte normalde 400 baht istediler. Ama biz bu şekilde bir turuncu bant taktığımız için bizden istemiyorlar. Bu parası ödendi olan turistler için geçerli bir renk. Herkesin bir rengi var. Oradan anlıyorlar. Yoksa 400 bahtta buraya giriş için para ödeyecektim. Burası aslında ormanlık bir alan. Yani o The Beach filmini izleyenler de çok iyi hatırlayacaklardır. Buraya gelip böyle Leonardo işte adada hippie gibi yaşıyor ya, böyle işte kurulan çadırların olduğu alanı falan hatırlıyorum. Aslında burası filmde sadece plaj kısmı için kullanılıyor. Diğerlerinin hepsi pek tabii ki platform. Adam belki Hollywood'da çekti onu. Ama işte o sahili öyle bir anlattılar ki Maya Beach'e hiç kimse yok falan, böyle muhteşem kumlar. Bugün bu turizmin en büyük sebeplerinden bir tanesi o The Beach filmidir. Fifi adalarındaki. Bu turlarda en büyük sıkıntı tuvalet. Bak Allah'tan bu adada tuvalet yapmışlar. Direkt hemen tuvaletinizi falan, duşunuzu alıp yapabilirsiniz. Yani belki hasta olan vardır, belki çocuğu olan vardır, belki rahat hissetmeyen vardır. O yüzden da şey diyebilirsiniz, yani doğaya gittin tuvalet mi arıyorsun, nasıl yapılsın diyebilirsiniz. Ama bu kadar turizm varsa yapılması gayet normal. Aklınızda buluna. Vadinin içerisinden 5 dakika yürüdük. Şunlar hep mangrove ağaçları. Özellikle suyun içerisinde olur ve bütün tabiatı bu coğrafyada besleyen en kadim bitki olarak biliniyor. Bak her yerde var. Bunlar olmazsa zaten su altı canlılığı olmuyor. O kadar önemli. Oo, gelmişiz. Vah. Maya Beach'teyiz. Çok iyi be. Abi şunun rengine bakar mısınız? Bak yüzmek dahi yasak, görüyor musunuz? Kimse yüzmüyor. O teknelerde ancak resiflerin dışında bekleyebilir. Ben buraya kaç defa geldim hatırlamıyorum. Hep buradan teknelerle geziliyordu, yüzülüyordu ve anasını ağlatmışlardı. Az önceki lagun gibi. Bak kapatmak zorunda kaldıktan sonraki süreçte ne güzel kendine gelmiş. Su altı canlılığın renginden belli.
Şimdi plaja doğru yürüyorum. Burada yemek falan da alabiliyorsun. Bak abur cubur vesaire satan bir food court yapmışlar. Size az önce o yüzden o mesajı verdim. Yani 5 sene sonra görürsünüz buranın da anasını ağlatacaklar diye. Çünkü çok bilinçsizler turizm konusunda. Her şeyi kazara yapıyorlar. Önceki Tayland bölümlerinde de hep buna değindim. Özellikle koku sıkıntınız varsa vesaire Phi Phi adasında ve Patong Beach'te, Phuket'te sıkıntı yaşarsınız. Tayland'da yaptığım bölümlerin de sıralı olarak hepsini açıklamaya koyacağım. Onları izlemeden Tayland planı yapmayın. Çünkü özellikle Türkler için kolay olan şeyler var, zor olan şeyler var. Bunları bilmeden buraya gelmeyin derim. Ve üzülüyorum yani bu kadar güzel bir coğrafyanın turizm için feda edilmesi insanın canını yakıyor. Çünkü çok pisler abi, yani doğayı korumayı bilmiyorlar diye de mesajımızı vermiş olalım. Hazırsak Maya Bay'e hoş geldiniz. Gerçekten insan baktığında böyle hani gerçek olduğunu algılayamıyor. Yani sanki biri gelip böyle bugün hiç işim yok deyip çizmiş. Sonra şöyle bir plaj yapmış. Karşıda da bir tane plaj var. Ve suyun rengi yani ekranda nasıl görünüyor bilmiyorum ama yani zümrüt yeşili tam olarak bu olsa gerek. Abi muhteşem. Dur ayaklarımı sokayım buraya kadar gelmişken. Çünkü sadece ayağınızı sokabiliyorsunuz. Evet. Of. İnanılmaz. Ayağı sıcacık. Şahane değil mi ya? Lan Leonardo. Hep senin yüzünden patladı buralar. Buradaki kum tamamen resiflerin parçalanmasından oluşuyor. Yani bu gördüğünüz şeyin güzelliği zaten o. Türkiye'de resif olmadığı için biz buna sahip değiliz. Akdeniz'in hiçbir yerinde neredeyse resif yok zaten. İtalya, İspanya'da dahil buna. En yakın resifler de Mısır'da. Ve bak bir şey göstereceğim size. Parçalanmış resif parçaları bakın. Böyle zamanla böyle ufalana işte şu sahildeki kumu oluşturuyor. Ve bu kum demeye insanın bin şahit ister lafı vardır ya. Bak şimdi elime bakın. Un gibi. O yüzden buralar bu kadar güzel işte. Seviyorum ya kış ortasında yazı yaşamayı. Biraz şöyle dolaşacağım. Oralara doğru gidelim. Gerçek olamayacağına inandığım karelerden bir tanesi. Yani bu adanın diğer tarafına geldim. Plajın daha doğrusu. Buralar daha sakin. Tabii insanlar bir böyle can havliyle giriş kısmında fotoğraf çekinmek için yarışa girerken buraya gelmiyorlar. Süreleri de yetmiyor çünkü 1 saat kalıyorsun. Burası daha böyle izole ve daha sessiz, daha az insanın olduğu bir yer. Söyleyecek bir şey yok. Anlatmaya gerek yok diyorlar ya, görüyorsunuz işte. Burası için değer. Yani güzeldi. Ben çok yani buranın şeyini, ruhunu hissederek gezdim. Çok da keyif aldım. Gelmek lazım. Aklınızda bulunsun. Burada bir food court vardı. Gidip bakayım neler var. Abur cubur, dondurma falan alayım. Közde mısır yapıyorlar. Güzel. Kokonat suyu var. Burada abur cuburlar var. Burada patlamış mısır var. Zaten benim aldığım tur yemek de dahildi. Şimdi yemek verirler, oraya doğru gidelim. İyi bir anı oldu. Tayland'da unutmayacağım bir deneyim daha yaşadığımı düşünüyorum. Ayrılıyoruz buradan. Ayrıldık. Yeni adaya. Felaket ya. Makine fena. Maya Beach şurada kaldı. Bizi böyle bir koya getirdi. Şurada plaja çıkıp yüzebiliyoruz bu alanda. Çünkü az önceki Maya Beach tarafında yüzmemize izin vermiyorlardı. Suyun güzelliğine bakın. Madem öyle, Deniz Pehlivan, yandım. Ayağım yandı. Abi muazzam. İşte bak denizde girdiğinde yüzerken daha heybetini görüyorsun dağların. İçine kadar gelebildik. Çok iyi. Bugün çok duyacaksınız benden. Çok iyi, çok güzel, muhteşem, şahane.
Şimdi buradan da ayrılıyoruz. Yemek yiyeceğimiz adaya gidiyormuşuz. Bad bitches in a beamer, that's a big deal. Chrome heart got me kissing on his best friend. Put in work, baby, you could be my best man. Sending cash to my account, he investing. Dark shades on when I'm off the Migos. He's tryna cuff me like a nigga in a Rico. Moving through this shit like GTA with a cheat code. He claimed that he love me, but be fucking all the freak hoes. I just wanna dance all night. Can't nobody do it just like I. Boy, you got just what I. Okyanusun ortasında Bambu Adası diye bir yere geldik. Sürat motoruyla. Durun daha çıkamadım. Hem yemek yiyeceğiz hem de 2 saat boyunca burada dinleneceğiz, yüzeceğiz falan. Böyle bir güzel adadayız yine. Teknede de yemekleri verdiler. Böyle poşetlere koymuşlar. Şurada bir oturma alanı varmış. Orada yiyeceğim. Önce bir karnımı doyurayım. Sonra adayı keşfederiz. Burada uzun kaldığı için millet daha çok tatil yapıp dinleniyorlar. Güzelmiş. Burası yüzmek için ideal bir ada. Zaten birçok yazıda da öyle okumuştum. Sabah mesela gelen tura dahil olan 2 grup vardı. Kimisi yarısında ayrılıyor. 2'de biz onları bıraktık. Şimdi asıl bence daha deniz ve dalış keyfi yapılacak yerlere götürecekler. Tabi ona göre de fiyatı oluyor pek tabii ki. Böyle bir yerdeyiz yine. Pırıl pırıl kumlar var. Ben sırtımda drone taşıyorum size buraları göstermek için. 5000 ila 100.000 baht cezası var. O yüzden hiç riske etmeyeceğim. Neyse. Bir izin almayı denesek acaba alabilir miyiz ya? Sorayım bir dakika. Burası koruma alanında olduğu için Tayland'dan alınmış drone ehliyeti istiyor. Neyse artık biz size internetten bulduğumuz kadarıyla iade ederiz. Sabahtan beri çantamda drone taşıyorum sırf burayı çekmek için. Yemek yeme alanında karnımı doyurayım da bir önce bir kendime geleyim. Artık ölüyorum açlıktan. Yine burada da her şey varmış. Bakın hem yemek servisi hem içecek hem dondurma falan. Bir şeyler alabiliyorsunuz en azından. Tuvalet falan da var. Güzel. Yemeğimizi yiyelim. Tavuk verdiler. Paketin içinde geliyor. Kaşığını maşığını da koymuş. Yalnız yaklaşık 50 dolar verdim. Oldukça yakın yerlere gidiyoruz turda ve verdikleri yemek bu mu? İnanılmaz. Gerçekten. Şuna bak. 50 dolar verip katıldığım yemekteki turun yemeği bu. Şu ana kadarki en büyük kazıklanmam oldu. Yani ben önceki bölümlerde de size mesela Phuket'te falan turlara götürmüştüm hatırlarsınız. Orada falan yemekler efsaneydi. Bu sınıfta kaldı. O kadarcık yemekle doymadım, gittim bir de patates söyledim 100 bahta. O kadar kötü bir şeyin içinde pişiyordu ki yağın. Yani annem falan görse kadıncağız üzülür. Çekmedim yani o derece. Ama çok enerjisiz kaldım. O kadar da yüzünce tam anlamıyla proteini alamadığımı düşünüyorum. Böyle birazcık daha takviye lazım. Yemeğimi yedim, adayı keşfe başladım. Şöyle bir dolaşıyorum. Bakalım neler varmış. Tepeden de böyle görünüyor. Böyle küçük bir kum tepesi gibi bir alan var. Şimdi tekneler şuraya park ediyor. Akabinde sizi indirdikten sonra şurada yüzmenize izin veriyorlar. Orası da resiflerin olduğu yer. Ben de şimdi oraya doğru gidiyorum. Abi bunu diyorum, bakar mısınız? Cam gibi. Pırıl pırıl ve 30-40 metre ileriye kadar yürüyebiliyorsunuz bu şekilde. İleride tam resifler de başlıyor ama zaten bundan sonra güzel bir yerde dalacağız. Artık buradan da ayrılıyoruz. Sıradaki gelsin bakalım, artık gün batımına doğru yaklaştık. Hadi bakalım. Bas gaza. Haydi, motorlardan biri mi bozuldu bakalım. Oraları açtılar. Tamir etmeye çalışıyor eleman. Bir tanesi çalışmıyor en sağdaki.
bilmem ne kayalıymış buranın da ismi. Ama burada bir şey yapmıyorsun. Gezip geçiyoruz. Güzel oldu fotoğraf için ama. Bayağı mistik görünüyor. Nui Bay'miş buranın da ismi. Burası da yasaklı. Teknelerin girmesine izin vermiyorlar. Sadece kano ile girebiliyorsun. Manzara çok güzel oldu akşamüstü yalnız. Just like glue, you'll be someone's too. It's time for you. Just do whatever you want. Unlock your shop. We're back to pop. Whatever I do, not up to you. We gotta shut it up. Let's stop, won't stop. Unlock your shop. Whatever you do, not up to you. We gotta shut it up. Eskiden bu plajlara gelip şu kayalıklara gelip yatarlarmış, uyurlarmış ama devlet hepsini yasaklamış. Şu ortadaki kayalık çok alçak gibi görünebilir ama çok yüksek diyorlar. Şunları tahmin dahi edemezsiniz. İnsanlar burada zamanında yaşıyorlarmış ama artık her şey yasaklanmış turizmden dolayı. Üzücü. Buranın da adı Monkey Beach. Burada çok fazla deniz kestanesi varmış ve köpek balıkları var. Küçük diyor. Millet şimdi dalmaya gidiyor. Ben de giderim birazdan. Artık burayı çekmeyeceğim çünkü güneş gittiği için suyun altı net görünmez. Şuradaki doğa muhteşem, bana Akdeniz'i hatırlattı. Bir yanda ağaçlar, bir yanda canıt. Bir yanda da güzel bir plaj var. Gün batımı bulutların arkasında kayboldu ama güzeldi yine her şeye rağmen. Artık geriye dönüyoruz. Adanın etrafından dolaşıp sabah başladığımız yere ulaşacağız. Bir gezinin daha sonuna geldik. Güzeldi, keyifliydi, iyi yerler gördük. Suyun altıda, doğada, dağlarda, plajlarda her şey 10 numaraydı. Sadece aşırı kalabalıktı. Valla daha iyi turlar vardır. Benim size daha önceden de bahsettiğim gibi gidin en azından hani Patong'da falan olursanız Umut abiyi bulun. Phuket in Travel'dan. Instagram'ında da açıklamaya bırakırım. Oradan yazarsınız. Deniz'in selamı vardır. İndirim de yapsın size. Valla o daha iyi yerler gösterebilir bence. Yani bu turda eksikler vardı. Ben bunu rastgele buldum çünkü. Aklınızda bulunsun. Zaten detaylıca da hem Tayland hem buralarla ilgili bilgileri yanlış yere gidiyor. Açıklamaya bırakacağım. Oradan bakarsınız. Eğer buralara gelirseniz çok güzel rehberler olacaktır. Ben artık dinleneceğim. Çünkü yarın bu adadan ayrılıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Başka yerlere götüreceğim sizi. Kendinize çok iyi bakın. Artık yoruldum. Bugün yattığım yeri de beğenirim. Güzel ve keyifli geçtiği için hiç de şikayetçi değilim. Hadi bakalım. Şimdilik benden bu kadar. Sonraki vlogda görüşürüz.